Bugünkü incelememize hoş geldiniz. Önümüzde Kürtçenin iki büyük lehçesi olan Sorani ve Kurmancı'yı mercek altına alan oldukça detaylı ve tam istediğiniz gibi kapsamlı bir çalışma var. Görevimiz basit gibi görünüyor ama aslında oldukça derin. Bu iki lehçenin neden sadece farklı alfabelerle yazılan kardeşler olmadığını anlamaya çalışacağız. Aksine kendilerine özgü, ölçülebilir parmak izlerine sahip farklı yapılar olduklarını göreceğiz. Bize bu kaynakları gönderdiğiniz için teşekkürler. Şimdi bu dil bilimsel dedektifliğin içine dalalım. Harika bir giriş. Çünkü bu sadece dil bilimsel bir merak değil. Milyonlarca insanın konuştuğu bir dilin dijital dünyadaki geleceğinden bahsediyoruz aslında. Elimizdeki çalışma da Sorani ve Kurmance'nin farklarını istatistiksel verilerle ortaya koyuyor. Yani gelecekteki teknolojik adımlar için bir nevi bir temel atıyor. Üstelik bu farkların ardında yatan tarihsel, coğrafi nedenleri de satır aralarında bize fısıldıyor adeta. O zaman en temelden başlayalım. Makalenin de en başta vurguladığı o büyük zorluktan. Bir dili, özellikle de Kürtçe gibi zengin bir dili, bilgisayar ortamında analiz etmek istediğinizde karşınıza çıkan ilk duvar ne oluyor? Kaynak, iki temel engelden bahsediyor. Birincisi, basitçe yeterli malzemenin olmaması. Evet. Milyonlarca konuşanı olmasına rağmen dijitalleştirilmiş, üzerinde çalışılabilecek metin sayısı şaşırtıcı derecede az. Kesinlikle buna kaynak kıtlığı diyoruz. Yani bir yapay zeka modeline eğitmek için milyonlarca hatta milyarlarca kelimeye ihtiyacınız var. Kürtçe için bu kaynakları bulmak İngilizce veya İspanyolca gibi dillere kıyasla çok daha zor. İkinci engel de çeşitlilik. Kürtçe dediğimizde tek bir monolitik yapıdan bahsetmiyoruz. Evet. Farklı lehçeler var, hatta bu lehçelerin kullandığı farklı alfabeler var. Bu da işi daha da karmaşık hale getiriyor tabii. Ve bu çalışmada bu çeşitlilik okyanusundaki en büyük iki adaya odaklanıyor. Sorani ve Kurmancı. Birlikte Kürtçe konuşan nüfusun %75'inden fazlasını oluşturuyorlar. En dışarıdan ilk bakışta görünen fark, birinin Arap, diğerinin Latin alfabesi kullanması. Ama kaynak diyor ki bu bir buzdağının sadece görünen yüzü. Tam olarak öyle. Makaledeki şekil 1 bu iki alfabe arasındaki ilişkiyi çok net gösteriyor aslında. Sorani, Arap-Fars alfabesinin bir uyarlamasını kullanıyor. Kurmancı ise Latin alfabesini temel alıyor. Bazı sesler ve harfler iki alfabede de birebir karşılığa sahip. Ama bazıları için durum daha karmaşık. Mesela Sorani'de bulunan ve dilde çok belirgin olan o sert L, R ve sert R seslerinin Latin alfabesinde tek bir harf karşılığı yok. Bu bile bize sadece yazımın değil, ses yapısının yani fonolojinin de farklılaştığına dair ilk ipucunu veriyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü alfabe farkı bir nevi kıyafet farkı gibi. Asıl mesele o kıyafetin içindeki iskelet yapısının yani gramerin ne kadar benzediği. Çalışma da bu iskelet yapısında 4 temel ve çok önemli fark tespit etmiş. Evet, morfolojik yani yapısal farklar. Birincisi cinsiyet ve hal meselesi. Kurmancı, pek çok Hint-Avrupa dilinde olduğu gibi isim ve zamirlerde eril-dişil ayrımını ve ismin hallerini korumuş. Yani yalın hali, dolaylı hali gibi. Aynen. Sorani ise bu sistemi büyük ölçüde terk etmiş. Cinsiyet ayrımı neredeyse yok olmuş ve ismin halleri yerine kelimenin sonuna eklenen zamir ekleri yani zamirsel sonekler devreye girmiş. Yani bir dilde kelimenin kendisi bükülürken diğerinde sonuna bir parça eklenerek Aynen öyle, anlam tamamlanıyor. anlam tamamlanıyor. Bu düşünceyi ifade etme biçiminde temel bir fark yaratıyor olmalı. Peki ikinci büyük yapısal fark neymiş? İse dil bilimcilerin ergatif yapı dediği kulağa biraz teknik gelen ama aslında çok ilginç bir özellik. Özellikle geçmiş zaman cümlelerinde Kurmancı tam ergatif bir yapı sergiliyor. Ergatif yapı, bu ne demek? Biraz açabilir miyiz? Tabii çok basit bir örnekle anlatalım. Kurmancı'da adam elmayı yedi gibi bir cümle kurduğunuzda adam kelimesi yani özne, nesne alan bir fiil kullandığı için özel bir çekim eki alır. Ama adam yürüdü dediğinizde yürümek fiili nesne almadığı için adam kelimesi yalın halde kalır.
Yani öznenin durumu fiilin nesne alıp almadığına göre değişiyor. Anladım. Yani cümlenin öznesi, eylemin bir nesneye yönelip yönelmediğine göre farklı bir kılığa bürünüyor. Bu cümlenin kuruluş mantığını tamamen değiştiriyor. Peki Sorani bu durumda ne yapıyor? Sorani'de ise bu ergatif yapı tamamen kaybolmuş. Bu tür ayrımlar yerine daha basit, özne, fiil, nesne sıralamasına dayalı bir yapı kullanılıyor. Bu fark bile tek başına iki lehçenin zaman içinde ne kadar farklı yollara saptığını gösteren devasa bir kanıt. Sanki bir yol ayrımında birisi sağa, diğeri sola gitmiş gibi. Gerçekten öyle. Bu yapısal farklar başka nerelerde kendini gösteriyor? Sanırım edilgen çatılarla ilgili de bir ayrım vardı. Kesinlikle. Üçüncü fark bu. Edilgen ve ettirgen çatılar. Hani yapıldı veya yaptırıldı gibi anlamlar. Sorani bu anlamları doğrudan fiilin köküne ekler getirerek, yani morfolojik olarak ifade eder, kelimenin iç yapısını değiştirir. Kurmancı ise bu anlamları vermek için genellikle hatin, yani gelmek veya dan, yani vermek gibi yardımcı fiiller kullanır. Biri tek kelimeyle, diğeri iki kelimeyle aynı şeyi söylüyor aslında. Tam olarak. Ve son olarak, belki de en net, en kolay fark edilen gramer kuralı, Dördüncüsü, Sorancı'ya özgü olan aka, belirlilik eki. Bu ek bir ismin sonuna gelerek onu belirli hale getiriyor. İngilizce'deki the artikeli gibi düşünebilirsiniz. anladım. Mesela pirtuk, kitap demekken pirtukaka dediğinizde o belirli kitap demiş olursunuz. Bu yapı Kurmancı'da hiç yok. Bu küçük ek Sorancı'nın kimliğinin en belirgin parçalarından biri. Ve birazdan göreceğiz, dilin istatistiksel profilini de derinden etkiliyor. Bu kadar çok ve bu kadar derin yapısal farkı analiz edebilmek için devasa bir veri setine, yani dil bilimcilerin korpus adını verdiği bir metin havuzuna ihtiyaç var. Araştırmacılar da kollarını sıvamış ve P1 adını verdikleri bu derleme oluşturmuşlar. Evet, piyamer kelimesi Kürtçe'de ölçü veya ölçüt anlamına geliyor ki bu proje için çok uygun bir isim. Kürdistan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 2003 ile 2012 yılları arasında Piyamenneroja ve Amerika'nın Sesi gibi online haber ajanslarından on binlerce makale toplamışlar. Bu, dilin modern ve gerçek hayattaki kullanımını yansıtan paha biçilmez bir kaynak. Kaynaktaki tablo 1'e baktığımda ise bir şey hemen dikkatimi çekiyor. Rakamlar arasında büyük bir dengesizlik var. 115 bin civarında Sorani makalesine karşılık toplanabilen Kurmancı makalesi sadece 25 bin. Neredeyse 5'te 1'i. Bu devasa farkın arkasında ne yatıyor? Nedeni, Kurmancı konuşanların çoğunlukta yaşadığı Türkiye'de Kürtçenin kamusal alanda ve eğitimde kullanımına yönelik 10 yıllardır devam eden kısıtlamalar, işte bu tarihsel ve politik bağlam, dijital ortamda erişilebilir Kurmancı metin kaynağının çok daha az olmasına yol açmış. Bu çok çarpıcı. Yani bir veri setindeki basit bir sayısal dengesizlik bile bize dilin yaşadığı sosyal ve politik tarihi hakkında bir hikaye anlatıyor. Kesinlikle. Veri sadece kelimelerden ibaret değil, aynı zamanda o kelimelerin üretildiği toplumun koşullarının da bir yansıması. Tam olarak bu. Bu dengesizlik, gelecekte yapılacak yapay zeka ve makine çevirisi çalışmalarında da dikkate alınması gereken önemli bir faktör. Eşit olmayan veriyle adil ve dengeli bir teknoloji geliştirmek pek mümkün değil. Peki. Şimdi gelelim asıl sihrin gerçekleştiği, verilerin konuşturulduğu bölüme. Araştırmacılar bu milyonlarca kelimeyi analiz etmek için Heaps yasası ve Zip yasası gibi dil bilimin temel istatistiksel araçlarını kullanmışlar. İsimleri karmaşık gelse de aslında ne ölçtükleri oldukça sezgisel. Heaps yasasıyla başlayalım mı? Bunu nasıl basit bir analojiyle açıklayabiliriz? Elbette. Heaps yasasını şöyle düşünebilirsiniz. Elinize daha önce hiç okumadığınız bir dilde yazılmış bir kitap alıyorsunuz. Okumaya başlıyorsunuz ve her yeni kelimeyle karşılaştığınızda bir kenara not alıyorsunuz. Heaps yasası bu listenin ne kadar hızlı büyüdüğünü ölçer. Yani metin uzadıkça ne kadar sık yeni ve benzersiz kelimeyle karşılaştığınızı gösterir. Anladım. Bu da bize dilin morfolojik zenginliği, yani eklerle yeni kelimeler türetme kapasitesi hakkında bir fikir verir. Harika bir benzetme. Yani sürekli yeni kelimelerle karşılaşıyorsanız, o dilin kelime türetme motoru
çok güçlü çalışıyor demektir. Peki, Peuhan korpusuna bu yasa uygulandığında sonuçlar ne çıkmış? Sonuçlar gerçekten büyüleyici ve iki aşamalı. Birincisi hem Sorani'nin hem de Kurmancı'nın kelime gelişim oranları karşılaştırıldıkları Farsça ve İngilizce'den belirgin şekilde daha yüksek. Bu da Kürtçenin genel olarak eklemeli ve türetken bir dil olduğunu, tek bir kökten birçok farklı form yaratabildiğini istatistiksel olarak kanıtlıyor. Ama asıl ilginç olan bu iki lehçeyi kendi aralarında karşılaştırdığımızda ortaya çıkıyor, değil mi? Kesinlikle. İşin ikinci ve daha şaşırtıcı kısmı bu. Sorani'nin kelime gelişim oranı Kurmancı'dan bile daha yüksek çıkmış. Makaledeki katsayılara bakarsak, Sorani için bu değer 0,78 iken Kurmancı için 0,74. Küçük bir rakamsal fark gibi görünebilir ama milyonlarca kelimelik bir metinde bu binlerce yeni kelime formuna denk gelir. Peki neden? Sorani'yi daha üretken kılan bu istatistiksel farkın arkasındaki gramer kuralı ne? Cevap, az önce konuştuğumuz yapısal farklılıklarda gizli. Özellikle Sorani'nin sonuna eklediği o meşhur aka belirlilik eki Evet, o ek. ve diğer son ekleri istatistiksel olarak her seferinde yeni bir kelime olarak sayılıyor. Mal yani ev bir kelime, malaka yani o ev ise bambaşka bir kelime olarak kayda geçiyor. Bu sürekli ekleme eğilimi Sorani'nin kelime listesinin daha hızlı büyümesine neden oluyor. Anladım. Yani gramer tercihleri doğrudan dilin istatistiksel kimliğini şekillendiriyor. Bu Hepс yasasıydı. Peki ya Zipf yasası? O bize ne anlatıyor? Zipf yasası ise madalyonun diğer yüzüne bakıyor, kelimelerin yeniliğini değil, kullanım sıklığını inceler. Temel prensibi şudur, her dilde az sayıda kelime çok sık kullanılırken, Mesela ve, bir, ama gibi. aynen kelimelerin büyük çoğunluğu ise çok nadiren kullanılır. Zipf yasası diyor ki, bu sıklık dağılımını bir grafiğe döktüğümüzde neredeyse tüm diller için benzer, öngörülebilir bir eğri ortaya çıkar. Yani dillerin bir nevi evrensel bir kullanım ritmi var. Peki bu analiz Sorani ve Kurmancı için ne gibi bir anomali ortaya çıkarmış? İşte burada en çarpıcı bulgulardan birine geliyoruz. Analiz, Sorani'nin en sık kullanılan ilk 10 kelimesinin grafiğinin Kurmancı dahil diğer tüm dillerden dramatik bir şekilde farklı olduğunu gösteriyor. Grafikte aşırı keskin bir düşüş var. Birinci sıradaki kelime, ikinci sıradakinden ezici bir üstünlükle daha sık kullanılıyor. Bu, Zipf'in beklediği o yumuşak eğriyi bozuyor. Bir dakika, bunu doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Tek bir kelime o kadar sık kullanılıyor ki, bütün bir dilin evrensel kabul edilen istatistiksel dağılım yasasını tek başına bozuyor mu? Bu inanılmaz bir şey. Hangi kelime bu kadar baskın olabilir ki? Bu duruma neden olan kahramanımız Sorani'deki le yani le edatı. Bu tek edat Kurmancı'da 3 farklı kelimeyle karşılanan li, ji ve di anlamlarını tek başına üstleniyor. Yani de, da, den, içinde, hakkında gibi pek çok anlamsal yükü tek bir kelime taşıyor. Anlıyorum. Hal böyle olunca metinlerde inanılmaz bir sıklıkla karşımıza çıkıyor ve frekans listesinin en tepesine tek başına yerleşiyor. Bu adeta dil bilimsel bir kelebek etkisi. Gramerdeki küçük bir birleştirme kararı, yüzyıllar sonra dilin büyük veri analizindeki bütün imzasını değiştiriyor. Bu, iki lehçenin ne kadar farklı zihinsel işletim sistemlerine sahip olduğunu gösteren en somut kanıtlardan biri olsa gerek. Mükemmel bir özet. Bu bulgu, küçük bir gramer kuralının dilin bütününde nasıl devasa bir istatistiksel dalgalanma yarattığının ders kitabı niteliğinde bir örneği. Fark, sadece bir kelimede değil, o kelimenin yarattığı bütün bir sistemde. Peki tüm bu detaylı analizleri, alfabeleri, gramer kurallarını ve istatistiksel yasaları bir araya getirdiğimizde bu kapsamlı çalışmadan çıkarmamız gereken en temel sonuç ne? Ne öğreniyoruz? Öğrendiğimiz en temel şey şu: Sorani ve Kurmancı arasındaki farklar, yüzeysel bir alfabe değişikliğinden veya kelime seçimlerinden çok daha derin. Bu farklar, dilin her katmanına, adeta DNA'sına işlemiş durumda.
Ses yapısından kelime türetme biçimine, cümle kurma mantığından en sık kullanılan kelimelerin dağılımına kadar her seviyede ölçülebilir, kendilerine has, eşsiz parmak izleri var. Yani bu çalışma bize sadece bu iki lehçe farklıdır demiyor. Bize işte şu nedenlerle farklılar ve bu farkları bu sayılarla, bu grafiklerle kanıtlayabiliriz diyor. Aynen öyle. Bu da soyut bir gözlemi, somut ve bilimsel bir gerçeğe dönüştürüyor. Bu da sanırım gelecekte bu diller için geliştirilecek çeviri motorları, dil öğrenme araçları veya diğer dijital teknolojiler için hayati bir temel oluşturuyor. Kesinlikle. Bir makineye bu iki lehçe arasında çeviri yapmasını öğretmek istiyorsanız sadece kelime listelerini değil, bu derin yapısal farkları öğretmeniz gerekir. Bu çalışma o makineye verilecek ders kitabının ilk ve en önemli bölümünü yazıyor aslında. Kürtçenin bu iki büyük lehçesine dair bu inanılmaz derecede aydınlatıcı ve kapsamlı çalışmayı bizimle paylaştığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Bir dilin ne kadar canlı, katmanlı ve veriye döküldüğünde ne kadar şaşırtıcı sırlar barındıran bir yapı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çalışmanın sonunda araştırmacıların bir sonraki hedefinin Sorani ve Kurmanca arasında bir harf çevirisi, yani bir transliterasyon motoru yapmak olduğundan bahsediliyor. Bu da aklımıza kışkırtıcı bir son düşünce getiriyor. Bir dilin farklı alfabelerle yazılan iki lehçesi arasında sadece harfleri mi çevirirsiniz, yoksa her harf çevirisi kaçınılmaz olarak küçük bir kültürel ve gramer çevirisi midir? Bir düşüncenin yazıldığı alfabeyi değiştirdiğinizde o düşüncenin kendisinden bir şeyler kaybolur mu, yoksa ona yeni bir şeyler eklenir mi?